Gümüş, evet, gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte özellikle sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli seviyelerimiz vardı. Bu önemli seviyelerimiz arasında bizler gümüşün arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerinde ilk etapta 24.60 seviyelerine doğru bir hareket başlatacağını ve formasyon hedefi olarak bu bölgeye gideceğini sizlerle birlikte bulmuştuk. Hatta 25 dolarlar civarına kadar da buradaki yükseliş hareketini gördük. Şimdi gümüşün ons tarafındaki hareketler düzeltme sürecini bitirdikten sonra 25 dolar seviyesi gerçekten çok önemli bir seviye olacak. Gümüşü takip eden arkadaşlarımız için neden bu seviye önemli bir seviye olacak? Bakın şuradaki bir formasyon ve buradaki formasyonun bir kulp yapma süreci içerisinde şu an itibariyle bir 22.80-22.60 desteği üzerinde. Bakın şuradaki 22.60 veya 22.80 destekleri üzerinde bu hareketin tekrardan dönüşü ve gümüşü arkadaşlar 29 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü götüreceği yönündeki düşüncem mevcut. Artık bizim gümüşün ons tarafında da yeni hedef bölgemiz 29 dolar civarından geçen alan olacak ve bu alan artık formasyon olarak da noktalanmış durumda. Şu an bir retest süreci içerisindeki gümüş bu seviyeleri 22.60 seviyeleri veya 22.40 seviyeleri üzerinde tekrardan bir dönüş hareketi içerisine girerse de 29 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü hareketleri bu gümüşün ons bazında sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman buradaki hareketlerin de bir düzeltme süreci içerisinde yer ettiğini ve gram gümüşte özellikle 14.10 burası bir destek bölgesi. Buradaki 14.10 desteği üzerinde de gram gümüş kaldığı sürece arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam etme olasılığı var. Yukarıda bir 14.55 direnci gene mevcut arkadaşlar. Düzeltme hareketlerinde 14.10, gümüşün onsunda da 22.60 dolarlar seviyesine gelen bir hareket ve burada 14.10 seviyesinin altında 13.40'lara kadar bir geri çekilme hareketi de görebiliriz. Fakat bu hareketlerle bir panik yapılacak durumun olmadığı yönündeki düşüncem sabit. Burada da hala yukarı yönlü hareketlerin 16 lira 40 kuruş seviyesine doğru formasyon hedefine gümüşü gramını götüreceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. Bu hedeflerimizdeki biliyorsunuz yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketlerin sayısının çoğalması ve ülkelerin de bu yönde adımlar atmasından kaynaklı olarak güneş pillerinde ve elektrikli araçlardan birçoğunda da arkadaşlar gümüş kullanılacak. Gümüşteki spekülatif hareketlere dikkat, çağın yatırım aracı da gümüş olacaktır şeklindeki söylemimizi yatırım tavsiyesi olmadan tekrardan buradan belirtmek isterim. Euro Türk lirasına baktığımız zaman dolar paritesinden kaynaklı olarak euro tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Trend yönü olarak belirlediğimiz trend yönü hala daha yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Euro Türk lirası takip eden arkadaşlarımız için en önemli bakın destek bölgesi 20 liralar civarından geçen alan. O yüzden 20 liranın altında Euro Türk lirasında bir kapanış olmadığı sürece Euro'daki hala da ana hedef bölgesi yukarı yönlü seyrine devam edecek. Burada en önemli destek Euro'da 20 lira desteğidir. 20 lira desteği üzerinde kaldıkça Euro'nun artık kısa yönlü hedef bölgesi 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru giden bir euro sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ayrıca Avrupa bölgesinin yapmış olduğu son politikalar değişikliği sebebiyle de bir miktar daha güçlü seyrine euro'nun devam edeceğini düşünen taraftayım.
ve Euro'da 20 liranın altındaki kapanışlar görülmediği sürece Euro'daki yeni ana hedef bölgesinin de 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru giden bir Euro Türk lirasını hala da takipte kalacağız sevgili dostlarım. Sterlin Türk lirası tarafına baktığımız zaman orada da gene bizler için önemli olan kritik seviyeler mevcuttu. Ve bu kritik seviyeler neticesinde sterlin Türk lirasında da ilk etapta 23 liraların üzerine atacak bir sterlin şeklinde yorumumuz vardı. Ve aynen dediğimiz gibi 23 liraların üzerinde şu an itibariyle bir sterlin sizlerle birlikte izliyoruz. 22.07 civarlarındayken burada bir sterlinde tekrardan 23 liraların üzerine gelebileceğiyle ilgili yorumlarımızın ardından sterlin Türk lirası paritesinde de hareketin 23 lira 15 kuruş desteğinin üzerinde tutunması ve ana hedef bölgesi olarak da 23 lira 60 kuruş kısa vadedeki ana hedef bölgemize doğru bu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. En yakından geçen 22.85 bölgesindeki alan ise sterlin Türk lirası takip eden arkadaşlarımız için önemli bir destek niteliğinde takip edilmeli. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bir dip seviyesi vermiştik ve buradan dönüşün 22.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki bir hareketi başlatabileceğini burada sizlerle birlikte bulmuştuk. Bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmuştuk ve şu an itibariyle Bitcoin'in de 22.000 doları üzerinde hareketler ettiğini görüyoruz. Bizler için artık Bitcoin'de şuradaki bölgeye kadar bu hareketlerin yani 24.000 ve 24.500 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü devam etmesi beklentilerimiz dahilinde olacak. Kripto paralara yatırım yapan sevgili dostlarımız için bu grafiği takip ediyoruz. Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü bu sert hareketlerin devam edebilmesi için de arkadaşlar bakın şuradaki takip ettiğimiz seviyenin üzerinde kapanışlar olması şart. O da bizler için bir 27.000 dolar seviyesinin üzerinde Bitcoin'in kapanışlar görmemiz şart ki Bitcoin'de tekrardan bizler yukarı yönlü 40.000 50.000 dolarlı seviyeleri konuşmaya başlayabilelim. Buradaki 15.000 dolar seviyesinden başlayan hareketin ana hedef bölgesi Bitcoin'de 25.000 26.000 dolar seviyesine kadar gidebilir. O yüzden sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. 24.000 önemli bir direnç ve üstünde de 25.000 dirençleri gene Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin hala da devam ettiğini bizlere gösteren bir seviye. Trend yönü olarak baktığımız zaman trend yönünün yukarı aşağı olduğu da unutulmamalı arkadaşlar. Bizlerin çizmiş olduğu bakın şuradaki bir trend yönümüz var ve bu trend yönünün bozulabilmesi için buradan yukarı yönlü bir kırılım gelmesi şart. Onun için bu kırılımı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şu anki 15.000 dolar yükselişinin yukarı yönlü ana hedef bölgesi 26.000-27.000 dolar aralığı olabilir. Buraya kadar olacak hareketler normaldir. İlerleyen günlerde buranın yukarıya kırılıp kırılmaması Bitcoin için gerçekten bir boğa piyasasının başlayıp başlayamayacağı yönündeki bir sinyal olacağından dolayı çok önemli olacaktır. Hala da yukarı yönlü gözüken bir Bitcoin'i sizlerle birlikte takipte kalacağız. Evet sevgili dostlarım, videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı, kanalımı dışarıdan seyreden abone olmamış tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.